sana itimat edip omuzlarına bir vatan vazifesi yüklemiştin. Zavallı Reşit. Reşit Bey'le arkadaşlar hapisten kaçırıldılar. Bu yalanlarla beni aldatabileceğini mi sanıyorsun? İyi bir insanım ama ne yazık ki onun annesi değilim. Zeynep'im dadıya değil, bir anneye ihtiyacı var artık. Sevda ile konuşmadan adımımı atmam. Söyledim bunu sana. Sonu kötü olacak Murat. Bilmiyorsun durumu. Yalvarıyorum sana git. 50'li ve 60'lı yılların sinemasına damga vurmuş unutulmaz filmlerin unutulmaz oyuncusu Gülistan Güzey'in büyülü dünyasıdır bu anlatılanlar. Siyah beyaz filmlerde ışıklar söndüğünde dev ekranı Gülistan Güzey'in güzelliği aydınlatır. Sinemada her dönem çok güzel kadınlar olmuştur. Fakat Gülistan Güzey'in yerinin ve güzelliğinin ayrı bir yeri vardır. Canlandırdığı karakterler gibidir. Kanun Namı'nadaki Ayten gibi saf, iyi niyetli ve içtendir. Naif, duru ve sakin bir simaya sahiptir Gülistan Güzey. Her daim boynuna kadar ilikli yakalı bir bluz, diz hizasında dar bir etek, topuz şeklindeki saçlar güzellik timsalidir adeta. Hayatı boyunca hiç mutlu olmayan bir kadındır o. 3 evliliğinin de, oğlu Müfit'in de onu bedbaht ettiğini, mutluluk yerine acı verdiğini, eşlerinin onu istismar ettiklerini üzülerek anlatır tanıdıkları. Alkole aşırı düşkün oğlu, annesinin vefatından sonra da hızlı bir şekilde kürklerini, olan mütevazi mücevherlerini evlerine 6-7 ay içinde satıp yok eder. Ümitsiz aşklara düşüp ağlayarak yana yakıla yakın dostlarına koşup içini dökebilecek kadar sahici ve içten olan Gülistan Güzey ne yazık ki beraberliklerinde, evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamaz. İnsanlara çok çabuk inanırım. Bunun zararını da gördüm diyen Gülistan Güzey defterine Shakespeare'ın şu sözlerini yazar. İnanmış olmak için aldatılmaya göz mü yummalı? Yoksa aldatılmaktan korkarak hiç mi inanmamalı? 17 Mayıs 1927'de Cağaloğlu'nda doğar Gülistan Güzey. Tam adı Gülistan Cemali Güzey'dir. Adını anneannesi koyar. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeder. Parmakkapı 29. İlkokulu'ndan sonra Beyoğlu 2. Ortaokulu'nda okur. Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Gülistan Güzey, Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli oyuncularından biridir. İstanbul şehir tiyatrolarında görev yapan sanatçı, 1940'lı yıllarda sinema filmlerinde rol almaya başlamış, dönemin başrol oyunculuğunu da yapan Güzey birçok başarı kazanmıştır. Son sınıfta okurken gazetelerde şehir tiyatrosu kadın aktris namzeti arıyor diye bir ilan görür. Güzey o günleri şöyle anlatıyor. 50 kişi imtihana girdik. Perihan Tedü'yle kazandık. Hemen kadroya alındık. 1943'te 100 lira aylık önemliydi. Annem önce bir hafta yüzüme bakmadı. Sonra barıştı. Tiyatroya girdiğim 1943 yılında Dertli Pınar filmiyle sinemaya da başladım. 1944'te oynadığım Hürriyet Apartmanı büyük sükse yaptı. Şimdiki lüks sinemasında uzun süre gösterildi. Bu filmdeki başrol için o zaman 300 lira almıştım. Filmin başarısı üzerine Necip Erses 200 lira da ekstra prim verdi. Ondan sonra filmler, piyesler birbirini kovaladı der Gülistan Güzey. Yavrunun babasız kalmasına, bir günah çocuğu olmasına vicdanınız razı olur mu? Sonra Allah da affetmez sizi. Bırak bu boş lafları. Çocuğun Tarık'tan olduğunu bana kim temin eder? Yalvarırım size. Benim temiz bir insan olduğuma inanın. Bunların hepsi düzelir. Her şeye alışırsın. Önce çocuk piyeslerinde yer alan oyuncu sonradan Kral Lear, Atinalı Timon, Hile ve Sevgi, 3. Selim gibi oyunlarda oynar. Oyunculuğa aşkla bağlı olan Gülistan Güzey şöyle der. Her piyesin son temsilinde içimi derin bir hüzün kaplar. Sanki birisi ölmüş gibi üzülürüm. Hele sezon kapamaları bana çok acı gelir. Başlarken duyduğum heves, aşk, neşe kaybolur. Son gece acaba gelecek mevsim bu sahneye çıkabilecek miyiz diye düşünürüm der. 1944 yılında ilk başrolünü oynadığı Hürriyet Apartmanı filmiyle ününe kavuşur. 1951 yılında Alasmarladık filminde oynar. Bir sonraki yıl 1952'de çekilen Kanun Namına filminde başrolde oynar. Kanun Namına senaryosunu Osman Seden'in yazdığı, Lütfi Akat'ın yönettiği 1952 yapımı siyah beyaz Türk filmidir. Başrollerde Ayhan Işık ve Gülistan Güzey oynar. Gerçek bir cinayet olayından çıkarak senaryosu yazılan film, Ayhan Işık'ın ününe kavuşmasını sağlamıştır. Kadın severse ömrüm böyle geçti gibi filmlerle sinema yolculuğuna devam eder. Gitme artık, vazgeç bu tehlikeli oyundan. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Her şeyi biliyorum. Perihan denen kadını, beraber gittiğiniz yerleri, her şeyi biliyorum. Ne var? Ellerin titriyor, hasta mısın yoksa? Bırak beni, yanımda dırdır etme. Gitme Nazım. 1946 yılında gazeteci Ümit Deniz'le evlenir. Bu nedenle bazı filmlerde adı jenerikte Gülistan Deniz olarak geçer. Oğlu Müfit 5 Mayıs 1974'te doğar. Dostları onları ideal çift diye tanımlasalar da kısa bir zaman sonra ayrılırlar.
Ayrıldıktan 9 ay sonra evliliği bir kez daha dener. Kamil Cemali ile evlenir. Yine olmaz. İkinci evliliği de 6 yıl sürmüştür. Üçüncü evliliğini yaptığı iş adamı Suat Baydur'la da aradığı mutluluğu bulamaz. Gülistan Güzey 1963 yılında sinemadan uzaklaşır. 1968 yılında Ülkü Erakalın'ın yönettiği Sadri Alışık, Serpil Gül, Suzan Avcı, Vahiy Öz, Alişen, Mualla Sürer gibi oyuncularla birlikte oynadığı Paydos adlı filmle tekrar sinemaya döner. Fakat 1963 yılına kadar hep başrol oynayan Gülistan Güzey artık yan rollerde anne ve teyze olarak yer alır yeniden döndüğü Beyaz Perde'de. 1974 yılında ise tamamen bırakır sinemayı. Üzülmeyin. Bunların hepsinin geçeceğine eminim. Zamanla tabii. Evet. Senelerdir yanlarındayım. Evin bütün işlerine ben bakarım. Bugünden sonra sizin emrinizdeyim. Teşekkür ederim. Birkaç gün daha bildiğiniz gibi hareket edin. Yakın arkadaşı Saduman Aşın, Gülistan Güzey'i şu cümlelerle tanımlar yazdığı bir yazıda. Çok romantiktir. Bir müzik parçasını dinlerken ağlar. İçten ve samimidir. Sevdikleri için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Onu bütün uzaktan tanıyanların görüşünün aksine son derece tevazu sahibidir. Maddiyata kıymet veriyormuş gibi görünmesine rağmen hoşuna gidecek ve ona tatlı söyler söyleyebilecek olan erkeklerle el ele mehtapta dolaşmayı tercih eder. Bugünkü gibi kolay para kazanılmadığı yıllardır o yıllar. Uzun zaman kirada oturur Gülistan Güzey'de. Güzel ve sevilen oyuncu Gülistan Güzey'in de ömrü kısa olmuştu ne yazık ki. Bütün güzellikler gibi. Yaşadığı onca sıkıntı, acı, sevgisizlik ve el bebek gül bebek büyüttüğü oğlunun alkole düşkünlüğü, düşmanca tutumu karşısında yorgun düşen Gülistan Güzey, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 1987 yılında aramızdan ayrılır. Sanatçının naaşı vefatından sonra bir süre yoğun kar yağışı nedeniyle defnedilemez. Ancak 14 Mart 1987 tarihinde Zincirlikuyu mezarlığına gömülür. Gülistan Güzey'in her dönem yakınında bulunmuş, her dönemine tanıklık etmiş bir başka yakını da Necip Sarıcı'dır. Türk sinemasının gizli tarihçisi, arşivcisi, emekçisi olan ve 50 yılı aşkın süredir büyük özverilerle sinemada yaşananlara tanıklık yapan Necip Sarıcı, abla dediği Gülistan Güzey'i çocukluğunda tanımış. Sinemada her dönem çok güzel kadınlar olduğunu fakat Gülistan Güzey'in yerinin ve güzelliğinin ayrı olduğunu söylüyor Necip Sarıcı. Hayatı boyunca hiç mutlu olmadığını da, 3 evliliğinin de, oğlu Müfit'in de onu bedbaht ettiğini, mutluluk yerine acı verdiğini, eşlerinin Gülistan Güzey'i hep istismar ettiklerini anlatıyor üzülerek. İnsanlara iyilik yapmak istiyordu ama istismara uğruyordu. Çevresindekiler sömürüyordu hep. İyi niyetinden yararlanıyorlardı. Oğlundan da mutlu olamadı ne yazık ki. Filmlerde olur ya, çocuk koşar, anneye sarılır ağır çekimde. Bunu hiç yaşamadılar. Anneyle hep kavgalı oldu Müfit. Annesinin vefatından sonra da hızlı bir şekilde kürklerini, olan mütevazı mücevherlerini evlerine 6-7 ay içinde sattı, yok etti. Aşırı alkole düşkünlüğü vardı. Kendisini de yok etti o hızla. Ne ölüsü bulundu, ne gören oldu. Öldüğünü duyduk sadece. Aile mezarlığında boş bir mezarı var şimdi. Röportajında söylediği gibi sonraki yıllarda daha önce oynadığı oyunlarda kendi rolünü oynayan genç aktrisleri sahnede izleme olanağı bulmuştu fakat her piyesin son temsilinde içini kapsayan o derin hüznün sebebi acaba gelecek mevsim bu sahneye çıkabilecek miyiz sorusu artık yanıtsız kalıyordu. Bu kez hüzün Gülistan Güzey'in dostlarının, sevenlerinin içini kaplıyordu. Çünkü perde ve sezon bir daha açılmamak üzere kapanıyordu. Sinemanın ve tiyatronun güzeller güzeli oyuncusu Gülistan Güzey için. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.